Vietnamlı bayanla Türk erkekleriyle geçen sene rekor bir evlilik olmuş. Özellikle Eskişehir bölgesinde maksimum en az 20 bin dolarla başlıyor. Yani bir iş yeri açabilmen için yani. Turşusundan tut her şeyim var. Reçelinden balına kadar her şeyim var. Yani burada yok yani. Antalya'da veya İzmir'de yaşamış gibi kendimi hissediyorum. Yani yatması, yemesi, içmesi, gezmesi 25-30 doları geçmez. Hırsızlık, soyguncu, adam dolandırma herhangi bir şey yok. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Merhaba. Merhabalar Halil abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim. Vallahi abi Memnun seni oldum. kısaca tanıyabilir miyiz şöyle bir? Nerelisin? Yani aslen Tekirdağ doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Yaklaşık bu sektörün içinde aşçılık ve gıda sektöründe 45 yılımızı geçti. Yani aşçı, kebap, döner, fırın üzerinde böyle bir mesleğe sahibiz. Burada da Uzak Doğu'da, yalnız Vietnam'da değil, Uzak Doğu'da yani yaklaşık benim 17-18 senem geçti. Yani Bölge hep gezdiniz mi? Bölge yani Uzak Doğu'da şöyle diyeyim sana, Çin haricinde. Yani bir Çin'e gitmedim. Uzak Doğu'da bütün ülkelerde çalıştım, gezdim. 8 sene yakın bir Tayland maceram oldu. Orada ustalık yaptım. Ondan sonra orada büyük bir çevremiz oldu. Malezya'da kısa bir süre kaldım. Singapur'da 1 sene kaldım. Kamboçya'da öyle. Hepsini ondan çok iyi sonra oldu. Dubai'de 4 yıl. Orada da uzun bir süre kaldım. Dubai'de 4 sene kaldım orada. Aynı bu sektörde. Ondan sonra işte buraya geldik. Burada da 2,5 sene, yaklaşık 2,5 sene burada. Bu sektöre geldim. Tabii biz geldiğimizde buranın Vietnam şöyle, Covid'den yeni çıkmış insanlar, iş seviyesi düşük. Yeni burada yani yaklaşık 1 seneden beri burası biraz toparlandı. İnsanlar tabii vizeler daha önce sıkıntılıydı burada. Vize sorunu çoktu. Ama şu anda vizeler çok rahat oldu. Yani daha da rahat ettiler. Şu anda benim bildiğim kadar 30 tane ülkeyi vizeleri serbest bıraktı. Türkiye haricinde. Ama Türkiye şöyle yani 1 aylık, 2 aylık ve 3 aylık yani internet üzerinden çoklu giriş, tekli giriş vize sahip olabiliyor. Yani rahatlıkla gelebiliyorsun. Girdi çıktı serbest. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor sana. Hani başka bir ülkeler gibi yapmıyor. Yani dediğim gibi şu anda burada sezon Mayıs'ta başlıyor. Sezon uzun. Buranın havası, iklimi Antalya gibi. Yani Antalya'nın nasılsa buranın iklimi aynı şekilde. Yani çok sıcak değil, çok da soğuk değil yani. İnsanlar çok temiz. İnsanlara bakarsan temiz. Çevremiz çok temiz. Bir hani tabii ki yani kötülemek maksadı söylemiyoruz. Şimdi Pattaya'da, Tayland'da mesela biliyorsun gittiğiniz yerde kokuyla karşılaşıyor insan. Ay çok kokuyor falan diyorlar. O da kokunun nedeni dışarıda yemek yapmaktan kaynaklanıyor. Yani insanlar dışarıda açık yemekler yaptığı için koku isterseniz siniyor. Ama burada yok. Burada sokak yemekleri yok. Her taraf kapalı. Yani adam yapıyor. Vietnam yemekleri de güzel yemekler ama adam koku vermiyor. Evet. Yani o yüzden hani burada rahat edebilir insanlar. Otelleri temiz, güvenilir. 24 saat dışarıda gezebiliyorsun. Kimse sana demiyor nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun. Hırsızlık, soyguncu, adam dolandırma herhangi bir şey yok burada mesela. Öyle bir şey yok. Motor desen efendime söyleyeyim kiralaması gene aynı o şekilde. Buranın Vietnam donguyla 150 Vietnam donguyla 200 arasında değişiyor. Yani fiyatları çok makul değişiyor. Ekmek desen ekmek bizim Türk kültürümüz 1. derece ekmek burada sıkıntı yok. Ekmek bol. Bu insanlar aynı bizim gibi bir sofraya nasıl oturuyorsak yani ekmeksiz karnımız doymuyorsa buradaki insanlar da aynı o şekilde ekmeksiz doymuyor. İlle ki o ekmek olacak. Yani nereye gidersen git ekmeğin adı da Bambi diye geçer burada. Bambi diye ekmek derler. Ufak bir sandviç ekmeği. Yani burada meşhur. Demin sabah o oyunla başladık. Burada mesela peynir, zeytin, bal, tereyağı, süt, yoğurt her şey bol burada. Evet, hani Tayland'da bulamazsın, burada her şey bol. Ve fiyatları çok ucuz yani. Mesela abi bir ay birisi gelse buraya ve burada bir ay tatil yapmak istedi ama yani aylık kiraladı. Ortalama giderleri ne olur? Ya şöyle mesela adam eğer ki normal otel değil bir pansiyonda kalmak istiyorsa 5
dolar, 6 dolar arasında pansiyonda. Adam mesela yemek seçmiyor. Her şeyi yiyebiliyorsa bu adam. Mesela günlük ortalama bunun gezmesi dahil mesela 25-30 dolar. Yani yatması, yemesi, içmesi, gezmesi 25-30 doları geçmez. Ama adam mesela yemek seçicidir. Ya ille ki işte ya KFC'ye giderim, ya işte burger'e giderim, ya Türk lokantasına giderim. Fiyatlar ona göre biraz değişir. Hani pansiyonda kalmaz da ya ben ille ki güzel bir yer olsun, otel mesela 10 dolar otel. Bugün 10 dolar da karnı doyuruyor da 20 dolar. Atıyorum 5 dolar da bugün yakıt parası, motor parası 25 dolar. Sigarası, ıvır zıvır içkisiyle birlikte 30 doları buluyor. Yine de Tayland'a bakarsan o saydığım Tayland'da 100 doları bulur. Evet. Ama burada 30 doları geçmez. Genelde evet abi, şimdi Türkler özellikle Tayland popülerleşmeye başladı. Ben Kamboçya'ya geçtim Tayland'dan sonra ve Evet. Vietnam'a geldim. Şimdi sen bu coğrafyaları yaşamışsın, bu bölgeleri hani, Evet. uzun soluklu kalmışsın. Mukayese yapabilecek aşamaya gelmişim ve burayı bilerek ve isteyerek mi seçtin abi? Tabii burayı hem bilerek hem isteyerek hem de daha önce merak ettiğim işte Vietnam ki hep YouTube'dan izlediyoruz. Vietnam güzel. Gerçi hem kültürüyle hem doğasıyla hem yeşilliğiyle Vietnam benim çok hoşuma. Yani şu anda ben Antalya'da veya İzmir'de yaşamış gibi kendimi hissediyorum. Yabancılık çekmiyorsun. Hiç yabancılık çekmiyorum. İnsanlar sıcakkanlı. Kimse bir kötülüklerini görmedik. Şu ana kadar 2,5 seneden beri Ne buradayız. güzel abi, Allah. Ve insanlar aynı bizim Türkiye gibi komşuluğu çok seviyor. Mesela benim oturduğum herhangi bir sokakta gittiğim zaman herkesten merhaba, nasılsın, otur, çay ikram ederler, kahve ikram, muhabbeti severler. Öyle insanlar yani. Ne güzel. Ben bunları yaşadım burada yani, gördüm yani. Çok da merkezi bir yerde abi. Ya burası Dükkanın çok hoşuma gitti. merkez, İçi de çok güzel. yani Hayırlı merkez. olsun. Biz dükkanı, bizim eski yerimiz daha farklıydı yani içi. Biz buraya şu anda TET'te bir bayram tatili vardı burada. TET dedikleri bir olay, bayram tatili. Bir bayramda 5-6 gün kapattık. 5-6 güne biz ekledik bir tadilat nedeniyle. İçerisini biz komple tepeden aşağıya yenilettirdik. Yani bir tadilat yaptık. Hem mutfak, hem içerisi, hem dışı komple. Burası ana cadde sayılır. Denizde aramızda şu anda bizim bir 200 metre bir mesafede, hemen 2 sokak arkası denizdir. Sahil boydan boya yani ana caddede burası yani. Yani kadınlar sokakta gezebiliyor. Yani genelde gezemezler tehlikeli yerlerde falan ya. Hani Burada rahat. buralarda çok rahat bir şekilde Burada gezebiliyorlar. rahat. Neden? özgürce. Çünkü burada bir kural koymuş. Hükümet bir kural koymuş. Mesela tanımadığın bir kadın, sen kalkıp o kadına sarkıntılık yapamazsın. Cezası var. 2 yıl ortalama bir ceza uyguluyorlar. Mutlaka tanıdığın bir kız da arkadaş da gezebiliyorsun. Sarmaş dolar da gelsen kimse sana diyemiyor nereye gidiyorsun. Ama normalde insanlara kimse burada sarkıntılık da yapmıyor. Yani buranın insan kültürleri bizim eskiden çok eskilere dayanıklı. Şöyle 40 sene geriye dön. Kadınları uzun elbise, çiçekli elbiseler, uzun kollu, uzun etekler giyerler. Böyle mini etek, kısa etek böyle seyrektir burada yani. Bulamazsın yani. Yani belki gözüne çarpmış olabilir. Çoğunlukla hepsi kapalı gezerler. Evet. Yani açığı gezmiyorlar. Böyle bir kültürleri var. Ki bizim geleneklere çok uygundur. Yani bayram nasıl biz bayramlaşmayı seviyorsak kendi bayramları dolu. Bunlar da aynı o şekilde yemekler. Mevlidler oluyor. Nasıl bizim Türkiye'de bir mevlid olur. Bunlar da aynı şekilde adapte oluyor. Mesela bir cenazem vardır. İşte 7'sidir. Senelik yıl dönümü kutlanıyorsa mevlid yapılır, yemek yapılır. Bunların kültürleri de aynı şekilde. Hani yemek veriyor, mevlid okutuyor, kısım akrabayı çağırıyorlar. Aynı gelenekleri var. Yemekleri seçmiyorlar. Bizim yemekleri mesela örnek vereyim. İşte türlü, ıspanak, taze fasulye, bütün etli yemekler, tavuklu yemekler, Türkiye'de ne varsa bunlar aynı şekilde burada da var ve bunları çok rahat yiyorlar. Hiç ayrımcılık yapmıyorlar. Bütün sebzeler burada yetişiyor. Hepsi de hani bizim Türkiye'de patlıcan, taze fasulye, ıspanak ne varsa burada da aynısı var. Taze yani burada böyle yani suni yetişme, bizim hani Türkiye'de Antalya'da sera yaparlar ya, burada yok. Burada her şey taze. Çok güzel. Her Peki şey- o zaman abi, yani mesela Türkiye'den gelen bir insan burada bir yuva kurmak istese bile herhangi bir kültür şoku yaşamaz. Hiç ayrım yapma. Bazı işte diyorum, ben görüyorum işte yazıyorlar YouTube'da. Abi işte biz oraya gelirken işte peynir getirsek mi, kaşar getirsek mi? Şunu abi sakın bir şey getirmene gerek yok. Burada yoğurt bol, süt bol, peynir bol, zeytin bol.
turşusundan tut her şeyim var. Reçelinden balına kadar her şeyim var. Yani burada yok yani. Zorlanacağı yerler hangi Ya noktada? zorlanacak hiçbir yeri yok. Şu an o kadar kolay oldu ki hani dediğim gibi vize olayı artık tamamen serbest bırakıldı. Şimdi daha da ilerledi. Mesela şimdi Türk Hava Yolları başkent Saigon'da direkt uçuş var. Şimdi Dananka'da uygulanacak herhalde. Haziran'ın 1'inden itibaren Dananka ve Dubai'nin Emirates Hava Yolları onlar da aynı şekilde buradan direkt uçuş İstanbul'a yapacaklar. Aynı zamanda Emirates Hava Yolları'nı kullanan yolcular da Türkiye'deki Avaş otobüslerinde ücretsiz ulaşım sağlanacak. Onu da yürürlüğe girdi. Herhangi hiç kimse sıkıntı yok. Sen İstanbul'dan valizini koy gel. Vietnam Danang'a mı istiyorsan Danang'da inersin. Evet. Atıyorum Hanoi'ye mi gideceksin? Hanoi'de inersin. Veya Saigon'a mı gideceksin? Saigon'a. Bu uçuşlar direkt uçuşlar var şu an. Anladım. Şu Yani anda o biz konuda- ortadayız, Vietnam'dayız. Şu anda biz şu Ortasındayız. anda Danang'dayız. Güzel. Buranın 1,5 milyonluk bir nüfusu var. 1,5 milyon. Üçüncü büyük bir şehirdir burası. Yani meşhur yer, gezinecek yerler, canı sıkılmıyor. Nasıl vakit geçirebilirler abi? Yani mesela bir hafta eğlence işte ufak mini barlar var. Mini barlar yani Tayland, Pattaya gibi böyle büyük barlar değil veya Saigon gibi büyük barlar değil ama ufak ama mini barlar yine de eğlence, müzikli, içkili her şey var burada yani. ne ararsa bulabiliyor yani. Her şeyi yani. Doğası da gayet güzel. Doğası da güzel, denizi güzel. Atıyorum çok güzel göller var. Mesela adam balık seviyordu. Al oltanı, git balık tut. Efendim ızgaranı koy. Sana kimse demiyor ki ya sen ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok burada. Burada polisler insanlara çok güzel uygulaması yapıyoruz. Herhangi bir şu anda ben 2,5 senede 2 sefer polisle karşılaştım. 2 sefer. O da motorda diyor ki kaskını tak diyor. Kaskını takmazsan 2 milyon Vietnam dongu ceza uyguluyorum diyor. O da buranın halkı mecburdur. Belki görmüşsündür. Kasksız Yok. hiç Evet. kimse yok. Yani Tayland öyle değil. Tayland vatandaşı ayrımcılık yapıyor mesela polisler. Ya özellikle hep yabancılar ama burada öyle bir şey yok. Kendi vatandaşı dahi çıkamıyor. 2 milyon diyor. Çok iyi. Yani polisler çok Herkesin iyi, şey. sıcakkanlı. Yani adam koskocaman burada generalle burada otur çay sana demez ki ya ben böyleyim. Buranın insanları çok iyi. Ne güzel. Şey nasıl peki abi? Yasal prosedür. Buraya gelmek isteyen bir yatırımcı nasıl bir prosedürden geçiyor? Ya- Şartları genel olarak vakıf mısın ortalama? Ya yatırımcı şöyle tabii ki herkesin kendi şeyine göre bir yatırım yapabiliyor. Önce bir yatırımını burada devlet mesela bir iş yeri açman için Tayland gibi ildeki %100 mesela %51, %49 değil. Burada %100 tamamı şirket olarak senin adına yapılıyor. Açabiliyorsun. Paranı bankaya yatırıyorsun. Bankanın güvence altında. Ondan sonra sana çalışma bir vize çıkarılıyor. Mesela hangi işi istiyorsan ona göre bir sana vize çıkarıyor. Mesela ticaret vizesi diyorsa sana 1 yıllık sana ticaret olarak vize uyguluyor. İşini Bankanda para göstermene veya banka hesabında. yani bu tamamını bankaya yatırıyorsun. Maksimum en az 20 bin dolarla başlıyor. Yani bir iş yeri açabilmen için yani. Anladım. Yani devletin istemiş olduğu bu. Yani o parayı yatırıyorsun ondan sonra da bir iş yeri açabiliyorsun. Anladım. Herhangi bir iş yeri. Genelde yani. çünkü çok da hem Tayland'dan geldiğim için oraya da çok sordular. İşte nasıl yatırım yapılabiliyor, işte şartlar ne falan diye bilgi kirliliği de oluyor ister istemez. Yani- Ben de o yüzden bizzat böyle ticaretin içerisinde olan insanlara söylüyorum ki bir şeyleri aydınlığa Ya kavuşturabilirim. mutlaka yani. Ama senin abi yani seni bulmamı, seninle sohbet etmemin sen konuşurken şunu anladım. Şimdi sen ister istemez coğrafyayı güzel gezdiğin için mukayese yapma aşamasına gelmiş. Yani Mesela dediğin gibi neden Tayland değil, neden Tayland, neden Vietnam değil, neden Vietnam Yani- tarzında hepsini herhalde Ya şimdi mutlaka kıyasladığı zaman çok farklı. Şimdi Tayland şöyle, ben 2010 senesinde Tayland'a gittiğimde o Tayland'ı arıyorum. Şu anda o Tayland değil, bitti. Eski Tayland değil. Çok karıştı yani. Ondan sonra Kamboçya zaten ufak bir yer. Yani Kamboçya'nın zaten genel nüfusu 4 milyon ya var ya yoktur yani. Bir başkentte 1,5 milyon nüfusa sahip bir yer var. Diğerleri hep ufak. Yani Siem Reap ufacık bir yer zaten. Orada da zaten çalışmış olsan mesela bir usta olarak tatmin etmez seni. O yüzden herhangi bir şeyi dersen ufak tefek seni tatmin edebilir. O yüzden yani böyle insanlar çalışıyorsa mutlaka biraz seni tatmin etmesi lazım yani. Evet. Ama Tayland öyle artık çıktı şeyden yani. Yani- Burası bizim için. Burada ben yabancılık derim. Yani
Patronum benim bir arkadaşım gibidir yani. Biz bir arkadaşız. İsmi Caner. Şu anda bizim 3 tane yerimiz oldu. Buradan şeyde mi, Vietnam'da? Vietnam'da, biri Oyen'de şu anda bu hafta açılır büyük ihtimalle. Biri de şu köprüyü geçtikten sonra ileride Dragon Köprüsü vardır. Hı. Belki o tarafa geçerken ismi de Sultan'dır oranın ismi. He. Sultan İstanbul yazar. Sonra bir yer daha var. O da bizim bir arkadaşımız Ketçap'tır. Onu da biz açtırdık oraya arkadaşımıza. Oraya da işte buradaki ürünleri biz yapıyoruz, oraya veriyoruz. Herhangi Orada öyle bir şey. Çok fazla Türk var mı burada yani? Yani fazla bir Türk yok burada. Ufak tefek böyle işlerle. Mesela havalanda bir şeyler vardır. Saigon'da daha çok. Yani şu fabrikalar işte giyim üzerinde, şey üzerinde orada olduğu için Türkler biraz daha fazla. Peki Vietnam'da sevmediğin hiçbir şey yok. Ya şu şöyle Yok olsaydı abi. diyebileceğin hiçbir şey Yok, yok. vallahi hiç aklıma gelmedi. Yani sevmedim senin dediğin gibi hiç sevmedim. Yani öyle bir noktada değilim yani. Anladım. Çünkü rahatsın. Çalışma, Adapte oluyorsun. ya çalışman rahat. Kaldığın yerin rahat. Ondan sonra huzurlusun. Herhangi bir sıkıntın yok. O yüzden yani bir tavsiye ederim yani. El yaşamak için, emekli için, durumu iyi olan buradan rahatlıkla yaşa. Var da yani birkaç kişi öyle geçen tanıdım. O da arkadaş, o da böyle YouTube çekiyor ailesiyle herhalde geldi. Buraya yerleşmiş herhalde. Anladım. Evet. Genelde Yani- herhalde önümüzdeki zamanlarda Vietnam'ın popülaritesi artacak. Daha fazla insan gelecek Daha gibi. da Çünkü şimdi Mayıs'ta sezon başlıyor. Şu anda Ramazan'dan dolayı daha yeni insanlar dışarıya yeni çıkmaya başladılar. Ama Mayıs, Haziran burası yani tamamen yani cıvıl cıvıl. burası ama doygunluğa ulaşmamış gibi kalabalık olarak hani. Yok, bunlar daha yeni başladı. Yeni başladı dediğim gibi bu bir seneden beri daha ilerlemeye başladılar yani. Vietnam'ı gezebildin mi abi? Ya Vietnam'da şöyle yani Saigon'a gittim. İşte orada bizim işinden dolayı gittik yani. Hanoi'ye işte işimiz düştü. Orada birkaç sefer gittik. Yani en çok buradaydı. Çalıştığım yer olduğu için hep buradayız. Çalışan adamın fazla bir gezintisi Geçen- yok. Evet. Yani 8 sene Tayland'da kaldım. İnanır mısın? Pattaya'dan dışarı çıkmadım. Bangkok, Pattaya, efendime John Tien orada. Ne zaman işi bıraktım, dedim ki ya bir çıkayım bakayım nasıl Aynen. bir yer. Bir baktım ki Tayland gerçekten, abi bu ne dedim ya. Güzel değil mi abi? Yani farklı şeyler, yani insan çalışınca gezme fırsatı olmuyor. Evet. Ama elimizden geldiği kadar izin gününe gene geziyoruz. İşte Lady Buddha var ileride, denizin Evet, biraz daha Lady Buddha. ilerisinde. Meşhur bir köprü vardır. Görmüşsündür internet sayfasında. O köprü var. Ondan sonra Mermerler Dağı var. 2 tane ikiz dağ var. Mermer Dağı dedikleri. Orası da güzel. Mesela orası da güzel bir yerler. Yani ormanları güzel. Ormanları işte çeşit çay bahçeleri yapmışlar. Hayvanat bahçesi gibi maymunlar falan dolu yani hepsi içeride. var. Hepsi var yani. Ondan sonra- Gelmek isteyenlere en son olarak söyleyeceğim bir şey olur mu abi? Vallahi herkes gönül rızasıyla gelebilir. Türkiye'den daha güvenli. Yani her şey güvenli. Bak adam burada motor 24 saat dışarıda koy, çalmaz. Ama Türkiye'de olsa sabahın tekerini bulamazsın. O yüzden rahatlıkla herkes gelsin, Vietnam'ı kendi gözünle de görsün. Senin o zaman Türkiye kapıları kapandı abi. Abi ben 1,5 seneden beri oldu gitmiyorum. Evet. Eşim, çocuklar bazen diyor ki geleceksin mi? Vallahi canım istemiyor ki gelip de ne yapayım dedim. Peki Halil abi buranın Türklere bakış açısı nasıl? Türkleri tanıyorlar mı? Türkler hakkında ne biliyorlar? Şimdi Türkleri tabii ki tanıyorlar. Tanımazlar mı? Ben de mesela bunu yeni öğrenmedim. Geçen sene burada bir arkadaşımın üzerinde bana onların özel bir sayfası varmış Vietnamların. Vietnamlı bayanla Türk erkekleriyle geçen sene rekor bir evlilik olmuş. Özellikle Eskişehir bölgesinde. Çok gelin gitmiş buradan. Eskişehir, İzmir, İstanbul az. Gelin mi gitmiş yoksa oradan buraya damat mı gelmiş abi? Yani damatlar buraya hem internet üzerinde tanışmış, internet üzerinde tanışıyorlar. Tabii damatlar buraya gelince de geziyor, tozuyor. Aynen. Burada resmi olarak her şey, düğünler, aynı Türk usulü düğünü nasılsa aynı hem Türkiye'de hem de burada. Burada çok güzel düğünler oluyor. Nasıl yapıyorlar abi? Yani düğün aynı bizim nasıl bir kına gecesi olur. Mesela veya kapalı düğün salonları olur ya. Burası aynı o şekilde. Gelin, damat, oyun, içki, yemekler, full patlar yani. Müzikler, akrabalar, kısımlar, herkes, dostlar, mostlar dolu taşar yani. Ki gözümle gördüm bunu, konuştum da burada Danang'dan 3 tane bayan,
Burada benim bir arkadaşım var. Onun arkadaşı evli. Hatta geçen sene birisi izine gelmişti burada. Onunla tanışma burada İzmir, Eskişehir'de. Orada Eskişehir'de. Tabii YouTube'da bile görebilirsiniz bir tanesi. Arkadaşı ismini bilmiyorum. Bayağı bir zenginmiş kendisi. Güzel bir bayanla evlenmiş. Muhteşem yani. Çok seviyorlar. Yeter ki dürüst ol. Dürüst ol. Dürüstlüğünden kaybetme. Kadınlar çok yani Türk erkeklerini seviyorlar yani. Evet. Yani biliniyor da burası. Biliniyor yani Yemek... Türk erkeklerini biliyorlar. Kültürü dediğin gibi yemek seçme dertleri yok. Burada Yani deniyorlar mı gelip? burada ailece yani Vietnamlı müşterimiz ayrı. Ailece gelirler. Bütün yemekleri yerler. Vallahi abi biz dünyayı gezerken en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi yemek. Yemekleri çok özlüyoruz. Yani o tadı bulmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Aynen. Ve böyle bizim için böyle yerler sığınak gibi oluyor biliyor musun? Direkt diyor çünkü uzakta kalıyoruz ya. Yani Evet. her şeye insan ulaşabiliyorsun. özlüyor yani bir yere gördüğü zaman diyor ki bir Türk lokantası gördüm diyor. Kesinlikle öyle yani. Yani- Ve gerçekten bizim için mükafat gibi oluyor buralar. Yani yemek burada biz her şeyimiz hani Türkiye nasılsa bizim burada aynı ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Dediğin gibi Erkan Usta var benim yanımda Tayland'da birlikte çalışıyorduk. O da şu anda benim yanımda burada içeride. Pidemi, ekmeğimi, her şeyimi o yapıyor. Diğerleri de kebabıdır, dönerdir, yemek, çorba her şey de benim elimde burada. Çalışan Vietnamlı arkadaşlarım da bize de yardımcı oluyorlar. çok Herkesi yetiştirdim. Biri dönere, biri kebaba. Çay da var herhalde arkada. Ya burada hepsi Türk bak. Hem satışı var, hem çayım var, hem kahvem var. Yani Türk kahvesinden tut şeyine kadar her şey var yani. İyi. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Eyvallah. Sağ olasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.